Evet arkadaşlar, haftalık oyun dizi anime gündemimize hoş geldiniz. Öncelikle geçen hafta abi neden Gumball'dan konuşmadın demiştiniz. O yüzden hemen bundan başlayalım. Evet, Gumball'un yeni sezon duyurusu. Gerçi yeni sezon değil de daha çok yeni seri duyurusu sonunda geldi. Normalde 2019'da bitmişti Gumball ve final yapmamıştı. Yani son yayınlanan bölümü Gumball'un bildiğin normal bir bölümden hiç farkı yoktu. Sonra finali filmle olacak dediler. 2020 bitti, 2021 bitti, 2022 bitti, 2023, 2024 falan filan ama bu filmden hiçbir haber alamadık. Şimdi de bir film değil de yepyeni bir seri duyurusu geldi. Hatta serinin ismi bile değişik, bildiğin ilk sezondan başlıyoruz yine. Ama bence en güzel haber de yeni seride artık bölümlerin 15 dakika olacak olması. 10 dakika bölüm süresi bazı bölümleri çok fazla aceleye getiriyordu gibi hissediyordum ben. Her şey bir anda oluyordu. Bu fazladan eklenecek olan 5 dakika bence çok rahatlatır bizi. Çok güzel oldu, yani sevindim. Daha önce kanalda bahsettim mi bilmiyorum ama yani ben Gumball'u çok severim. Çok başarılı bulduğum bir çizgi film. Hatta yakın zamanda işte en sevdiğim Cartoon Network çizgi filmleri diye bir video yapmayı planlıyorum. Bu yüzden birçok seriyi en baştan izliyordum, hatırladığım kadar iyi mi kötü mü diye. Gumball'u da baştan başladım, şu an 4. sezondayım. Neden tekrar Gumball izliyorsun diye soracak olursanız cevabı çünkü abi bu sefer İngilizce izliyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de yayınlanan versiyonunda birçok sansür var ki bu da çok rahatsız edici. Bazı yerlerde işte İngilizce kelime oyunları falan tabii ki tam Türkçe'ye uymuyor, o var. Bir de şey var abi, şimdi Türkçe dublaj konusunda çok iyiyiz. Tamam, bunu hepimiz biliyoruz. Hatta Gumball ve Darwin'in sesleri de bence çok iyi Türkçe'de. Ama şöyle bir sorun var ki seslendiren kişiler bir yerden sonra değişiyor. Ben de bunu hiç sevmiyorum abi. Tam karaktere alışıyorsun, sesi bu diyorsun. Sonraki bölüm yepyeni bir sesle bambaşka bir insan geliyor yani bildiğin ve asla alışamıyorsun. Regular Show'da mesela ben asla Benson ve Kassadım'ın yeni sesine alışamadım abi. Eski sesleri çok daha güzeldi. Gumball'da da işte Gumball'un babası Richard ve Anais'in falan sesleri değişiyordu ve onlara da asla alışamadım. O yüzden dedim ki işte bu sefer de İngilizce izleyeyim, aradaki farka da iyice bakmış olayım dedim. Bir de bu arada arkadaşlar, orijinal dublajda Gumball ve Darwin'i seslendirmeni yaklaşık 4-5 defa değişiyor lan. Evet, bildiğin ana karakterin sesi değişiyor abi. Şimdi şöyle ki Gumball ve Darwin'i seslendirmek için 12 yaşındaki bir çocuğu alıyorlar. Aradan 2 sezon geçiyor. 2 sezon sonra bu çocuk 14-15 yaşına geliyor ve ergenliğe gidiyor. Sesi çatallaşmaya başlıyor. Hatta bölümü izlerken fark ediyorsun abi, Gumball'un sesi kalınlaşmış falan. Hop, sonraki bölüm yepyeni bir seslendirmen geliyor, o seslendiriyor. Ama bunu o kadar iyi yapıyorlar ki hiç yadırgamıyorsun, yani yeni sese hemen alışabiliyorsun. Ama ne yazık ki işte Türkçe'de bambaşka bir ses geliyor ve asla alışamıyorsun. Elden Ring Night Rain arkadaşlar, bok gibi bir proje. İnanılmaz kötü bir oyun. Size oyunla olan deneyimimi anlatayım hemen. Oyun çıktı, girdim oyuna ve solo maç attım. Evet biliyorum, oyunu 3 kişi arkadaşlarınızla da oynayabiliyorsunuz. Ama dedim ki abi, oyuna solo seçeneği koymuşlar. İlk önce bir solo deneyimleyeyim. Sonra işte arkadaşlarımla da girerim. Oyuna girdiğim gibi şok oldum çünkü oyunda chat yok. Abi 3 kişi oyuna girmişiz. Yanımda rastgele insanlar var. Ve bu insanlarla etkileşime geçemiyorsun lan. Ne sesli chat ne yazılı chat, bildiğin hiçbir şey yok abi. Online tabanlı bir oyunda böyle bir şey olabilir mi lan? Bakın bu son çıkan oyunlarda çok artmaya başladı bu durum. Bir gün değineceğim bu konuya. Yanımdakiler bildiğin yapay zekadan farklı hissettirmiyordu bu yüzden abi. Neyse, bu adamları takip ederek oynadım oyunu ama doğal olarak hiç zevk almadım. İşkence gibi bir 30 dakikaydı. Sonra ikinci kez oynarken aşağıda bir single player seçeneği gördüm. Oyun tek başımıza da online olmadan oynanabiliyormuş. Bu sefer öyle girdim ama oyun çok yanlış hissettirdi abi, yani oyunun böyle tek başına oynanmaması gerektiği çok belliydi. Bir yerde öldüm ve zaten yanımda birisi olmadığı için gelip beni kaldıramadı. Direkt oyun otomatik olarak bitti. Sonra arkadaşlarla da girince şunu çok net gördüm abi. Bu oyun 3 kişi arkadaşlarınızla Discord'dan falan konuşarak oynaması zorunlu bir oyun. Bakın, seçenek demiyorum abi. Zorunlu. Ama sevgili From Software şey diyememiş. Arkadaşlar, bu oyunu oynamak için 3 kişi arkadaşlarınızla beraber oyunu almanız lazım. Hepiniz teker teker 40 dolar vereceksiniz. 120 doları kasamda göreceğim diyemeyeceği için böyle boktan bir şekilde oyuna solo seçeneği de koymuşlar. Ama bu oyun solo oynanacak bir oyun değil abi. Böyle dizayn edilmemiş. Koymuş olmak için. 3 kişi hepiniz alın oyunu diyemedikleri için koymuşlar bunu. Arkadaşlarım oynarken de açıkçası yine oyundan hiçbir zevk almadım. Bunu oynayacağıma açarım Elden Ring'i, normal Elden Ring'i, yüklerim Seamless Co-op modunu ve Randomizer modunu, yemin ederim 120 kat bundan daha fazla zevk alarak oynadım. Bu oyun zevkli bir oyun değil abi. Ve aslında çok zevkli olabilirdi, biliyor musunuz arkadaşlar? Sizlere oyunu hemen çok zevkli yapayım mı abi? Bak, öyle bir şey isteyeceğim ki çok basit abi. Hazır oyunda işte Battle Royale'imsi şeyler var ya, böyle alan falan kapanıyor. Abi direkt oyunu 2017 PUBG'si yapsanız lan.
Böyle 100 kişi Elden Ring haritasında istediğimiz yere atlayalım. Hepimiz çıplak başlıyız oyunda bu arada. Sadece donumuz var, bir de çok basit bir kılıç var. Oyunda küçük yaratıkları keserek işte sandık açarak falan loot düşürmeye başlıyoruz. Bir grup yaratık kesiyoruz, işte atıyorum kask çıkıyor, hemen kaskı takıyorsun. Bir yaratık kesiyorsun, daha iyi bir kılıç çıkıyor, onu alıyorsun. Bir zindana giriyorsun, adamın biri boss kesiyor. Hop, hazırlıksız yakalıyorsun adamı. İlk önce adamı indiriyorsun, alıyorsun loot'unu, sonra boss'u indiriyorsun, efsanevi bir itemle çıkıyorsun. Sonra haritada gezerek teker teker insanları indirmeye başlıyorsun sağdan soldan falan. Abi oyun böyle saf bir Battle Royale oyunu olsaydı, yani yemin ederim size sabah akşam oyun oynamazsam şerefsizim lan. Abi 3 kişi yapay zeka bir boss'u keserken niye zevk alayım ki ben? Ama 100 kişi arasından sonda kalan 2 kişiden biri olarak efsanevi setlerle karşımda gerçek bir insana karşı savaşırken evet çok zevk alırdım. Elden Ring Nightbane, From Software'e olan saygımı çok yitirten bir oyun oldu gerçekten. FB25 de çıktı bu arada arkadaşlar, ama bu sene kısaca videosu yapmayacağım çünkü ben gerçekten sövmekten sıkıldım yani arkadaşlar. Vallahi billahi sıkıldım. Yine boktan bir hikaye moduyla geldi. Yine FB oyununda olması gereken birçok şey eksik. Kendi karakteri bile yapamadığım bir karakter ekranı var ve tabii ki yine boktan bir yapay zeka var. Ama oyun FB24'e göre daha iyi olduğu için millet hemen atlamış, pozitif yorumlar vermiş. Üzüldüm yani, bu Formula 1 kitlesi ve WWE kitlesi hayatı boyunca böyle ezik oyunlara mahkum kalacak gibi geliyor bana. Gerçi buna futbol kitlesi de eklenebilir. Neyse abi, ben yine beğenmedim oyunu ve kimseye önermiyorum kesinlikle. Kariyer falan yapmak istiyorsanız halen F1 2020'ye 2025 modu kurup öyle oynayabilirsiniz. Atlus'un yine bir oyunu sızdı ama bu sefer en beklenmedik yerden sızdı. Yuri Lowenthal, kendisi işte Spider-Man, Ben 10 gibi önemli isimlerin seslendirmeni ve birçok oyunda da sesi var. Bir tweet attı ve dedi ki artık sormayı bırakın. Bu arada kimse sormuyordu, bu başka bir konu ama neyse. Persona 4 Remake'te Yosuke'yi seslendirmiyordum. İstedim, hatta yalvardım ama Atlus beni almadı demiş. Persona 4 Remake biliyorsunuz resmi olarak duyurulmuş bir oyun değil. Herkes de bunun farkında. Ama belli ki Yuri Lowenthal rolü alamayınca çok kızmış. Bayağı bir kızmış ve oyunu kendisi bildiğin sızdırmış oldu böylece. İnanılmaz profesyonellikten uzak bir hareket. Hatta kariyeri bile tehlikeye girebilir. Başka hiçbir Sega projesinde artık çalışamayabilir. Ama adam bunda da göz alıp bildiğin, demek siz bana rol vermiyorsunuz her, demek ben de oyununuzu sızdırırım deyip Persona 4 Remake'i böylece sızdırmış. Hemen ardından orijinal Persona 4'te seslendirmenlik yapan birçok kişi daha Yuri'ye katılıp karakterlerimizi seslendirmiyoruz diye tweet atıp destek çıktı. İnanılmaz garip bir ortam oluştu yani abi, bildiğin seslendirmenler birlik olup oyunu sızdırıyor. Normalde bir hafta sonra Summer Game Festivali'nde işte sürpriz olarak beklememiz gereken bir oyunun artık orada gözükeceğini hepimiz biliyoruz. Atlus bu konuda bakalım nasıl bir hamle yapacak merak ediyorum ama benim kişisel olarak bu adama saygım bayağı bir azaldı yani. Rolü alamayınca kızıp böyle tweet atamazsın yani abi, çok çocukça bir hareket. Harry Potter dizisi için yeni oyuncular seçilmiş. Yorumun ne diye soran insanlar oldu. Yorumum yok arkadaşlar, sikimde değil. Snape rolüne siyahi birisini seçtiklerine ama ben saldım bu diziyi. Boykot listeme ekledim. Arkadaşlar ben yıllardır boykot yapıyordum. Böyle zorla siyahi oyuncu seçen, böyle torpilde yadak kürek oyuncuları seçenleri izlemiyorum, konuşmuyorum arkadaşlar. Ben yıllardır Netflix içeriği tüketmedim. O yüzden sikimde bey değil yani, kendi boklarında boğulsunlar. Ben basit bir adamım, ne izlerim ne konuşurum böyle içerikleri. CS Classic Offensive parantez içerisinde sızdırıldı. İlk önce bu proje ne diye soranlar için öncelikle projeyi açıklayayım size. Bu oyun CS 1.6'nın remaster versiyonu gibi bir şey. CS 1.6'nın animasyonları, silah modelleri, haritaları, sesleri falan filan işte. CS 1.6'nın her şeyini CSGO grafiğiyle oynamak için hazırlanan bir oyun. Lakin biliyorsunuz şu an Counter Strike ismiyle bir oyun çıkartmak yasak. Onu geçtim, bir de bu yapımcı ekip bazı illegal yöntemler kullanmış oyunu yaparken. Bu yüzden Valve oyunu çıkmasına izin vermedi. Yapımcılar da abi sızdırdık deyip işte saldı internete ve şu an gidip oynayabiliyorsunuz. Valla nostalji seviyorsanız gerçekten güzel olmuş diyebilirim. Böyle eskiden internet kafede oynadığımız CS 1.6 haritalarını güncel grafikle görmek, tekrardan eski silah seslerini duymak falan çok güzel bir şey. İlgileniyorsanız internette şöyle bir araştırın, şöyle bir taratın, zaten hemen bir linkini bulup indirip bakabilirsiniz. Ama bir tane yorum gelmiş, bir tane arkadaş demiş ki abi sen Rockstar Games telif atınca ana bacı sövüyorsun, Valve telif atınca ama şöyle böyle diyorsun, bir git ya demiş. Yani arkadaşlar buna açıklama yapmak zorunda kaldığım için gerçekten utanıyorum şu an ama ulan aynı şey mi eşek herifler? Rockstar Games'in 25 yıllık single player bir oyunu için geliştirilen bir moda telif atması ile Valve'ın anlık 1 milyon oyuncu sayısına sahip online bir oyununa yapılan karşı bir oyuna telif atması aynı şey mi ulan? Bakın Valve geçen ay Team Fortress 2 projelerine izin verdi. Şu an Steam'de birçok Team Fortress 2 ismiyle oyun çıkıyor şu an. Aynı şekilde Portal için de izin ver. Birçok fan yapımı Portal oyunu şu an Steam'de. Black Mesa.
Half-Life 1'in remake'ine Valve izin verdi. Şu an hatta indirimlerde falan Half-Life kategorisi altında satılıyor oyun. Bunların hepsinin izni var. Peki CS için izin var mı? Sen Counter Strike ismiyle bir oyun yapıp Steam'e koyabilir misin abi? Bu legal bir şey mi? Değil. Yani lütfen abi, yani 25 yıllık oyuna yapılan moda telif atılmasıyla bunu aynı seviyede tutmayın arkadaşlar. Akıl var, mantık var. Bir de en başta da belirttiğim gibi işin bir de drama kısmı var. Hatta Valve ta 2016'da bu projeye izin veriyor. Diyor ki tamam siz bu oyunu yapın, biz Steam'de yayınlayacağız diyor. Ama bu eşoloğlu eşek geliştiriciler oyunu yaparken Valve'ın sızmış source kodunu ve birçok güvenlik açığı bulunan source kodunu kullanarak oyunu yapıyor. Sonra Valve da bunu görünce adamlarla iletişimi kesiyor, yani salıyor projeyi. Şu an mesela Counter Strike Legacy isminde bir oyun daha geliyor. Yine eski Counter Strike'ı yaşatmak için geliştiren oyunlardan bir tanesiymiş. Mesela bu adamlar dedi ki oyunumuz Steam'e çıkacak. Valve izin verdi. Bakalım abi, mesela bu adamlarda sıkıntı yoksa bu oyun Steam'e çıkacak mı? Valve izin verecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ha bir de son olarak sevgili arkadaşlar, birçok insan gelip şey diyor, abi sana Twitter'dan işte oradan buradan yazdım cevap vermedin diyor. Neden? Arkadaşlar ben çok uzun süredir sosyal medya kullanmıyorum. Tamamen sosyal medyayı saldım. O yüzden bana iletmek istediğiniz bir mesaj varsa, bir işte teşekkür mesajı, bir eleştiri, herhangi bir sorunuz varsa direkt bana mailden ulaşabilirsiniz. Her türlü şeyi cevaplarım, sadece abi teknik destek değilim. Lütfen bana şu oyun niye açayım, bu oyun niye böyle diye sormayın, çünkü tek yapacağım şey sizi Google'a yönlendirmek olacak. Her türlü bilgisayar sıkıntınız için pcgamingwiki.com'u kullanabilirsiniz. Teknik destek hariç her türlü şey için bana mailden ulaşabilirsiniz.